Ardından da 1933-1937 yılları arasıysa 3. Umumi Müfettişlik binası oldu. 1937 yılından itibaren Trabzon Kız Enstitüsü'ne ev sahipliği yapacağım hücresine alınacak koridorların, odalarının ve bahçenin her köşesinin kentinin her tarafından gelen çocukların coşkusuyla olacağı hissi bana yeniden hayat vermişti. Sınıfların kız öğrencileri dikiş, çiçek, moda, ev idaresi, nakış, çamaşır ve resim derslerine tanık oldu. Salonlarından sene son yapılan sergiler ve bilgilerse beni kentinin en gözde mekanlarından biri yapıyordu. Hatta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 1940'lı yıllarda Trabzon'a yaptığı ziyaret sırasında da okulumuzu şereflendirip sergilerimizi getirmesi bende ayrı bir mutluluk yaşatmıştı. 1961 yılında ismini değiştirilince bundan sonra Kız Meslek Lisesi adıyla kızlarımızın eğitimine ev sahipliği yapmaya devam etti. 1987 yılında Kültür Bakanlığı'na devredildiklerle beraber artık Trabzon'a farklı bir şekilde hizmet etme vaktim gelmişti. Kentin görkemli geçmişini yansıtan bir müze olarak yeni hayatıma başlamadan önce uzmanların elinde uzun süren titiz ve dikkatli bir restorasyon geçirdim. Bu yüzden şimdilerde Trabzon'umuzun geçmişine geleceğe taşıyan eserleri muhafaza ve teşhir etmeyi mutluluğunu yaşıyorum. Ben Kostaki Konağı'yım. Hikayem, 1. yüzyıl başlarında Trabzon'da Konstantin Zırhlar tarafından konağına başladı. O tarihte Trabzon'un önemli simalarından olan Konstantin Zırhlar benim vatandaşlarım Avrupa ve Marmara'yı tercih etmiş. Atatürk bu yemekte milli mücadele tarihimizde Trabzonluların oynadığı destansı kahramanlıkları övgü dolu sözlerle anlatırken çok gururlanmıştır. Milli mücadele yıllarında bir süre karargah binası olarak kullanıldıktan sonra dönemin Trabzon valisi olan Ali Galip Bey döneminde kamulaştırıldı. Bundan sonra 1926 ve 1933 yılları arası geçici bir süre hükümet konağı, ardından da 1933-1937 yılları arasında 3. Umumi Müfettişlik binası oldu. 1937 yılından itibaren Trabzon Kız Enstitüsü'ne ev sahipliği yapacağım hücresine alınacak koridorların, odalarının ve bahçenin her köşesinin kentinin her tarafından gelen kız çocukların coşkusuyla dolacağı hissi bana yeniden hayat vermişti. Sınıfların kız öğrencileri dikiş, çiçek, moda, ev idaresi, nakış, çamaşır ve resim derslerine tanık oldu. Salonlarında sene son yapılan sergiler ve bilgiler dersleri en gözde mekanlarından biri yapıyordu. Hatta Cumhurbaşkanı yıllarda Trabzon'a yaptığı ziyaret sırasında da okulumuzu şereflendirip sergilerimizi getirmesi bende ayrı bir mutluluk yaşatmıştı. Ben şuraya çıksam.
Şimdi ilk ziyaretinde iş yerinde o gün Trabzon bölümüne başladı olan kazazade yükselen oldukça hırslı bir cevap olan salonunda bana tavsiye yaşatmış. Atatürk'ün yemekte mücadele tarihinde Trabzon bölümünün destansını anlattığı bir sosyal anlatısından topluluğu tartışmış. Milli mücadele günlerinde bir süre karargah binası olarak kullanıldıktan sonra Trabzon Valisi olan bundan sonra 1934 bir süre karargah binası olarak kullanıldıktan sonra Trabzon Valisi